Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Tuğçe Kasapoğlu Hürkal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ben öncelikle bütün izleyicilerimize Tuğçe Hanım'la çok eski tanıştığımızı ve Türkiye'nin gerçekten sayılı, bence en iyi göğüs hastalıkları uzmanı olduğunu buradan bir kez deklar etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun Nazlı. Hakikaten çok zorlu bir süreç yaşadık. Göğüs hastalıkları hekimlerinin de bence böyle pik yaptığı, değerlerinin gerçekten anlaşıldığı bir dönem yaşadık, bu Covid dönemi. Ve siz de Covid hastalarına çok hakim, çok sayıda, belki Türkiye'nin en çok Covid hastası tedavi eden, teşhisini koyan, takip eden hekim olarak, bu konuda bilirkişi olarak. Yani bilim kurulundan ziyade bizim için Tuğçe Hanım var. Teşekkür ederim. Evet efendim. Şimdi maskesiz bir dönemin insanlara getireceği olumsuzluklarla ilgili bir soruyla bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel programımıza beni ağırladığınız için. Ben de çok severim Fatih Hoca'yı, çok eski tanışıyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Güzel iltifatlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Gerçek hocam, bunlar sağ olun, çok gerçek, samimi olarak söylüyorum. Sağ olun. Şimdi Covid ile ilgili aslında tüm dünyada büyük bir bilinmezlikle başlayan süreç aslında hastalığın nasıl immün sistemi travmatize edebileceği önümüze çıkarak ilerledi. Tabii şimdi 2 yıllık zaman zarfında her 3 ila 6 ayda bir virüs kendi karakterinde bir takım değişimlere sebebiyet oldu ve sonuçta geldiğimiz noktada omikron varyant dediğimiz öldürücülük indeksi daha düşük ancak bulaş gücü kuvvetli bir noktaya geldi. Evet. Beklediğimiz buydu zaten. Aslında tüm salgınların hekim olarak sonlanma şeklinin böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bulaştırıcılığı devam eden hali hazırda, yani aslında ben de bir izleyici olarak televizyonun karşısında otursam desem ki galiba salgın bitti. Çünkü öyle güzel ki hani ortam, herkes, her şey açıldı, maskeler çıktı, tüm dünyada bu arada, sırf Türkiye için değil bu. Tabii. Ama işin gerçek yüzü bu değil. Tabii ki o eski şiddeti kırıldı ama bulaş gücü halen devam ediyor. Şimdi tabii bu durumda da biz hep şöyle karşılaşıyoruz. Ne kadar devam edecek hocam bu iş? Evlerde kaldık olmadı, çıktık olmadı, maskeli yaptık olmadı, maskeyi çıkardık, hep kızıyorsunuz. Hep en büyük eleştiriyi böyle alıyoruz. O yüzden de biz şunu söylüyoruz artık. Bu süreçte tabii ki kontrol artık kişilerin kendilerinde. Hani devletten, toplumdan bir kontrol değil. Herkes kendi evindeki, kendi bedenindeki risk grubunu tayin edip artık herkes her şeye hakim oldu zaten. Dolayısıyla risk gruplarına dikkat ederek, kendini koruyarak ilerleyecek. Şimdi maskelerin birden çıkmasıyla beraber bizleri bir takım tehditler bekliyor. Bir kere 2 yıldır herkes üst solunum yolu virüslerine karşı çok rahattı. Alerjik olanlar rahat bir bahar geçirdiler. Çünkü sokağa bile çıktığınızda maske vardı ve polenlerden sizi koruyordu. Lodos'un ters rüzgarı migreni tetiklemiyordu maske olduğu için. Çocuklarda biz influenza, bizim böyle nezle virüsü dediğimiz rinovirüsler, biz bunları görmüyorduk çünkü maske vardı. Ama şimdi biz takır takır bunları görüyoruz. Daha bence sıkıntılısı maskelerin birden çıkmasıyla beraber bu baharda inanılmaz artmış bir alerji var. Yani gün içerisinde alerjik zemini olmayan bireylerde bile artmış gözyaşı, burun akıntısı, geçmeyen öksürükler, hep herkesin en büyük sıkıntısı şu anda. Ben şu anda yaşıyorum net. Ve beraberinde devam eden ses kısıklıkları. Şimdi bunların kaçı alerjenik? Hani maskesiziz, poleni yüzümüze yedik, ters rüzgarda kaldık. Ya da kaçı enfeksiyon sebebi? Bunların hastalar veya bireyler tarafından kişisel olarak ayrılması çok mümkün değil. Şimdi böyle bir kaostayız şu anda. O yüzden ben hep şunu ifade ediyorum hastalarıma da. Herkesin bir 3 gün bekleme opsiyonu vardır. Herkese de iyi gelen küçük bir destek vardır. Herkesin kendince bir cep destek ajanı vardır. İşte bahar dönemi benim burnum tıkanır, boğazım kaşınır, şunu yaparım geçer. İşte bu iş için kritik marş 3 gün. 3 günden sonra baktınız ki bir işin artık cevabı yok, o zaman bir uzmana danışmak gerekiyor. Kesinlikle. Maskesiz hayattaki en büyük risk artmış alerjiler. Artmış başka enfeksiyonların gücü. Ama tabii bunları bir tarafa koyarsam olumsuzluklar bazında, olumlu tarafları neler? İnsanların nefes alma ve boğaz floraları toparladı. Çünkü maskeyle koşmak, maskeyle spor yapmak, maskeyle çok uzun konuşmak, bazı meslekler var, sizlerin meslekleri gibi. Maskeyi çıkartmadan, öğretmen mesela 9 saat ders anlatıyor, 8 saat ders anlatıyor ve maske altında sürekli olarak. Ya da sigara içen insanlar, sigara içiyor hızlı dışarıda, maskeyi takıyor, devam ediyor. Bütün karbondioksiti tekrar soluyor. Şimdi riskli olanları var, yani biz bunu bir kefeye koyuyoruz, artısı var, eksisi var. İşte burada da kişilerin bu işleri doğru kullanmaları gerekiyor. O yüzden benim önerim herkese, henüz daha bu kalabalıkların devam ettiği, insanların daha hiçbir şekilde tama yakın immünize olmadığı, aşıların tamamlamadığı dönem daha bitmedi bu arada.
O yüzden kalabalıklara girip de kendilerince risk gördükleri sağlık kurumları, acil servisler, çok kalabalık AVM'lerdeki dükkanlar, mağazalar. Bu bölgelere girerken ceplerinde birer maske olsun. Hele ki kişisel sağlık problemleri varsa. Kendilerini korusunlar aslında diyorsunuz Evet, hocam. benim Kesinlikle. önerim bu. Yoksa herkes maske taksın. Zaten takın desek de takmıyor insanlar artık. Hani bunu siz sorarsanız bana, Tuğçe Hanım, siz sosyal hayatınızda da her yere maskeyle mi gidiyorsunuz? Hayır, gitmiyorum artık. Evet. Ben de tabii ki çıkartıyorum. Ama hastama bakarken mutlaka maskeyle oluyorum. Kalabalık bir yere girerken maskemi takıyorum. Ya da mesela uçağa bindim. Havaalanını kullandım. Henüz daha kozmopolit bir ülkedeyiz ve çok sayıda yabancı turistin gelip gittiği ve gelip gideceği noktadayız. Havaalanları risk faktörü. Sonuçta illaki korona geçirmeniz gerekmiyor. Başka bir sürü virüs var. İnfluenza var, Tabii. rinolar var, RSV'ler var ve şunu ben tahmin ediyorum ki Fatih Bey, Burcu Hanım, önümüzdeki 10 yıl viral enfeksiyonlarla uğraşacağız biz. Yani adı A virüsü, B virüsü, C virüsü olmasa da immün sistemimiz 2 yıllık hafıza kaybını bize bir gösterecek diye düşünüyorum. Biz immünoloji hekimleri buna bağışıklığın öcü diyorlar, biliyorsunuz. 2 yıl evlerde kalıp maskeyle immün sistemi bir miktar sterilize ettiğimiz için maske çıkınca immün sistem bunu bir hani sıfırdan her şeyi tanıyormuş gibi tepki verecek. Tıpkı anaokuluna giden, yeni ilk giden çocuğun sık sık hastalanması gibi. Bunu biz hepimiz yaşayacağız. 2 yaştan 100 yaşa kadar. Öyle gibi duruyor. Peki hocam, biraz önce ben aslında bir şey yakaladım. Aradan kesmek istemedim sizi. Tekrarlanan öksürükler, kısık sesler. Ben de aynı şeyi yaşadığım için bu dönemde dediğiniz gibi burayı merak ettim. Bunlar acaba nelere sonuç açarlar? Şimdi öksürük bizim için çok değerli ama halk arasında da doktora en az götüren sebeptir aslında öksürük. Herkesin bakın şöyle, kendi dediği gibi bildiği yer vardır aynen çünkü. Öyle. Şimdi öksürük için benim karşıma gelen hasta genelde 3 haftadan, hele erişkinse 3 haftadan daha aşağı değildir bu süre. Ya neden gelmeden işte 5 gün 6 gün önce böyle yaşadı? Ya hocam geçer canım öksürük. Şimdi dolayısıyla bizim için risk değeri kronikleşmiş öksürükte 2 hafta. 2 haftayı geçen öksürük bizim için önemli. Enfeksiyonel de olabilir, enfeksiyon dışı faktörlere bağlı alerjik veya reaksiyonel de olabilir. İkisi de önemli. Bunun ayrımına ancak zaten hastayı görerek bakabiliriz. Öksürük karakterine bakabiliriz. Bir de geceleri artan, bunu çok güzel bilir halktaki kişiler. Hocam saati var bu öksürüğün ya. 8 Tutuyor. deyince başlıyor, uyutmuyor. Herhalde Evet. geceye karşı bir garezi var bunun. Gerçekten de gece öksürüğü alerjenik öksürükle çok ilintilidir. Ve sabah kalkınca kriz gibi öksürür. Panikle doktora randevu alırlar. 12 gibi öksürük biter. Hocam size geldim, öksürük bitti der. Yani o yüzden öksürükte gece saati ve sabah saati uzaması 2 haftayı geçmesi, özellikle nöbet öksürüğü, kesik kesik, balgamsız, kuru kuru ama konuşturtmayan, su içerken yudumunuzu gıcık gibi kaçırtacak, araba kullanırken direksiyon çeksem mi dedirtecek kısa anlı gelip sık olan öksürük bizim için değerli. Tabii ki daha çok alerjik ağırlıklı olmasını söyleyeyim. Ama bunun dışında sigara öksürükleri var, ilaç öksürükleri var, reflü var. Mesela çok önemsemediğimiz aslında bu pandemi döneminde herkesin korkudan dolayı avuç avuç vitamin içti. Evet. Avuç avuç. Yani ben 24 kalemle başlayanları biliyorum. Saydığım zaman 48 tablet hap. Yani bu midenin kaldırma kapasitesi var bunu. Şimdi bu kadar çok ilacın bir miktar reflüyü tetiklemesi çok olası. Hele ki temelde bir mide bağırsak problemi varsa daha da artıyor. Şimdi reflü öksürüklerini azımsamamak lazım. Dolayısıyla kullanılan kontrolsüz yüksek doz C vitaminleri altını çizmek istiyorum. Askorbik asit olduğu için mideyi çok ciddi yakar. Bir ara biliyorsunuz böyle basından, televizyonlardan asitler çıktı, böyle balgam sökücü. Biz aman hocam koruyormuş, bunların hepsi asit ve mideyi perişan ediyor. Sonra dediler ki sirke, limonlu su sabahları aç karnına içilince çok iyi geliyormuş. Doğru, bir bakıma probiyotik ama bazı mideye dokunur. Şimdi o yüzden her zaman iyi olan şeyler size iyi gelmeyebilir. Kesinlikle. Dolayısıyla reflü öksürüklerinde aslında hiç azımsamamak gerekiyor. İlla ki yangı, buramda ağrı var, göğsüm batıyor demek gerekmiyor. Bazen alkali reflü dediğimiz yangısız ve ağrısız reflüler de olur. O da böyle sürekli böyle boğazımda bir şey var, çıkmıyor hocam. Bir çıksa rahatlayacağım. İşte o geniz akıntısı. Biz buna postnazal akıntı diyoruz. Bunun hikayesi çok uzun. Ama herkese çok değişken. En sık görülen işte reflü, alerji ve daha çok da hani işte sigara gibi boğazı irrite eden, mesela elektronik sigaralar. Şimdi ben soruyorum hastalarıma, sigara içiyor musun diyorum. Yok hocam içmiyorum, hiç bıraktım sigarayı diyor. Elektronik sigara içiyor. Onları sigara olarak görünmüyorlar hocam. Hiç. Ya, onun dumanı var, kimyasal dumanı var.
Şimdi yani sonuçta bazen biz mesleksel maruziyetlerde bile rahatsızlık duyuyoruz. Mesela giriyorsunuz bir konfer salonuna, bir açıcı kokusu, aseton kokusu. Bunları sürekli aynı mekanda soluyan bir kişi için de problem. Yıllardır aynı mesleği yapıyor olabilir ama bu meslekte 1,5-2 yıl yüz yüzeden ara kaldı. 2 yıl çok uzunca bir süre. 1,5-2 yıl immün sistemin ve vücut floranızın değişimi için iyi bir süre. Ve dolayısıyla biz bir takım şeyleri bedenimiz sanki ilk defa görüyormuş gibi tepki verebilir. Mesela çok duyacaksınız etrafınızdan da böcek sokmaları. Yıllardır herkese böcek, sinek sokar, kaşınır. Şimdi elleri kabarıyor insanların. Şimdi normal bildiğin bir böcek, sivrisinek sokuyor. Bütün her yere böyle kabarıyor komple. Gözünün kenarını sokuyor, göz kapağı düşüyor. Aynı bebeklerdeki gibi Evet, hocam. aynen öyle. Evet, Mesela bebeklerde de yeni doğduklarında aynı şeyleri gözlemleriz. Evet, o yüzden bunu ben özellikle ekranda da söylemek istiyorum ki endişelenmesinler. Hepimizin, yani özellikle beyaz ırk grupları olarak bir immün sistemimizde alerjenik level'larımız arttı. Herkesin arttı. Yani anlattığınız o kadar önemli konular ki bunları günlerce konuşsa bitiremeyeceğiz gibi. Biz sizi sık sık görmek istiyoruz hakikaten. Muhtemelen ben de Evet. sık sık geleceğim, öyle düşünüyorum ben. İnşallah. Çünkü konu yani o kadar dallı budaklı ki ve hele de özellikle immünoloji dediğimiz alerji kısmı ki yani toplumun herhalde %50'sinden fazlasında mutlaka vardır. Bir gün de mutlaka alerjilerle ilgili konuşmak isteriz. Mutlaka. Evet efendim, bugünkü program konuğumuz göğüs hastalıkları doktoru Doktor Tuğçe Kasaboğlu Hürkan idi. Bizlerle COVID ve öksürükle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.